Hepinize merhaba. Sirkelerim ne durumda? Bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Aronya sirkesi, ballı aronya sirkesi, arkadaki normal aronya sirkesi, alıç sirkesi. Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün süper meyve, son yılların en popüler meyvesi aronya'dan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle sirkesini yapmak istiyorum. Sirkenin çünkü aşamaları uzun oluyor. 3 haftadan önce oluşmuyor. O yüzden öncelikle hemen almışken sirkesini yapıyorum. Bir kaşık balığı güzelce kavanozumun içerisine koydum. Dilerseniz salatalarınızda, dilerseniz çorbalarınızda, yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Dilerseniz suyunuza karıştırıp içebilirsiniz. Bu benim karışık meyve sirkem oldu. Sirke kullanıyorum. Sadece yapmanız gereken bal, sirke ve dinlenmiş soğutulmuş ya da kaynak suyu ya da hazır su kullanıyorum. Kesinlikle klorlu su kullanmıyorum. Dediğim gibi kaya tuzu kullanarak yapıyorum. Bütün sirkelerimi kaya tuzuyla yapıyorum normalde. Ona da bir çay bardağı sirkesini ilave ediyorum. Güzelce eziyorum arkadaşlar. Blender kullanmak istemiyorum. Çünkü içerisinde metal var biliyorsunuz. Eldiven de giymek istemiyorum. Ellerimi güzelce yıkadım, sabunladım. Çünkü eldivende de plastikler var biliyorsunuz. Bu şekilde suyunu ilave ediyorum. Yapmanız gereken sadece bu. Yaklaşık 3 haftayı buluyor. 3 haftadan ballı biraz daha uzun süre kalabiliyor. O yüzden her gün aşama aşama takip etmeniz gerekecek. Sirke yapmak mutluluktur. Sirke yapmak berekettir. Peygamber Efendimiz sirkeye ekmeğini bandırır yermiş. Sirke her şeye, her yerde kullanılan doğal probiyotik. Sabah akşam dilediğiniz kadar karıştırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Yalnız kaşık temiz olmalı. Bunlar da sirkelerimiz. Umarım süzdükten sonra da gösteririm size. Ben sirke yapmayı çok seviyorum. Çeşit çeşit bütün meyvelerin sirkelerinden faydalanıyorum. Bunlar da yarıları çürümüş olan elma sirkeleri, doğal elma sirkeleri. Bunları da güzelce yıkadıktan sonra çürük kısımlarını, saplarını, köklerini alıyorum. Çekirdekleri kalabilir. Her gün karıştırıyorum. Tek yapmanız gereken bu. Gerçekten sirke yaparken mutlu oluyorum. Sirke tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bu da bakın artık dibe çöken sirkem. Süzülme zamanı geldi. 3 haftayı geçti. 3,5 hafta oldu. Havanın sıcaklığına göre, ortama göre değişebiliyor süzmesi. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Hiçbir barlanma, hiçbir şekilde çürüme yok. Dibine çöktükten sonra rahatlıkla süzebilirsiniz. Sirkelerimin bugün birinci haftası. Yavaş yavaş dibine çökmeye başladılar. Aronya sirkesi. Bu da aynı şekilde tuzlu olan aronya sirkesi. Yine organik yere dökülen elmalarımızın sirkesi. Bakın bu ortama göre aynı sirke ama aynı anda yaptım ama bu daha çabuk dibe çöktü. 2-3 tanesi var. Daha bunun 2 haftası var. 2 hafta sonra süzmek istiyorum. Bu da yine alıç sirkesi. Alıçlar çok sertti. O yüzden daha olgunlaşmadılar. Sizlere göstermek istedim. Gördüğünüz gibi daha yüzeyindeler. Tamamen dibe çökecekler. Bu da aynı şekilde. Bu da yine bakın aronya sirkem. Şöyle daha yüzüne çıkmışlar. Aynı anda yaptım. Bu ballı aronya sirkesi. Tamamen havaya kalkmış durumda. Bu tuzla yapmış olduğum aronya sirkesi. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Her gün karıştırıyorum bunları.
Aronya sirkesi, ballı aronya sirkesi, arkadaki normal aronya sirkesi, alıç sirkesi, elma sirkesi, dibine çökmüşler. Bunun hala yüzeyinde elmalar var. Bu daha olgunlaşmamış. Elma sirkem tamamen dibine çökmüş. Aynı anda yapmama rağmen bazıları yüzeyinde, bazıları olgunlaştı, bazıları da daha hala zamanı var. Gördüğünüz gibi sirke yapmak mutluluktur. Sirke yapmak sabır işidir. Hala sirke yapmayan ev var mı merak ediyorum. Bunları gördükçe mutlu oluyorum. Böyle de göstereyim size. Bardak bardak içeceğiniz, içemediğinizde çorbalarınızda, sularınızda kullanabileceğiniz aronya sirkesi, antioksidan deposu, probiyotik aynı zamanda turşularınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun artık süzme zamanı gelmiş. Yine aynı şekilde diğer aronya sirken, bakın ağızlarında hiçbir şey yok. Uzun süre beklettiğiniz zaman maya oluşabiliyor. 3 hafta oldu bunlara. Maya oluşması önemli değil. Maya yok diye sirke olmuyor zannediyorlar. Maya olmadığı zaman da sirke yapabilirsiniz. Sirke yerine geçer. Ben bunu Feridun Kunak hocamdan öğrendim. Yıllardır bu yöntemle yapıyorum. Satışını da yapıyorum. Alanlar bayılıyor. Gerçekten bir mucize. Turşularıma kullanıyorum, salatalarımda kullanıyorum, suyuma atıyorum, suyumun içerisinde içiyorum. Alıç sirkesi de yine doğal, doğadan gelen, yabani meyvelerden oluşan, kalp ve damar sağlığını koruyan bir sirke. Mutlaka siz de yapın. Siz de sağlığından, şifasından faydalanın. Suyunuzun içerisine karıştırabilirsiniz. Doktorunuza sorabilirsiniz. Diyetisyeninize sorabilirsiniz. Kesinlikle doktor tavsiyesi değildir. Direktmen içtiğiniz zaman belki gastrit, reflü, ülser gibi mide rahatsızlıklarınız varsa onları artırabilir. Suyunuzun içerisine karıştırabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı sabahları kalktığınız zaman ya da akşamları yatarken hem zayıflamaya yardımcı, hem bağışıklığınızı kuvvetlendirir, hem de gerçekten probiyotik deposu. Yoğurtta olan bütün probiyotiklerin çoğu sirkede de var. Sirke büyük bir mucizedir. Markette satılan sirkeler içilmez, kesinlikle sakın. Midenizi delebilirsiniz. Kendi yaptığınız sirkelerinizi doktorunuza, diyetisyeninize sorarak herhangi bir rahatsızlığınız yoksa kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Hem turşularımda, yemeklerimde, çorbalarımda kullanıyorum. Bakın böyle soslukların içerisine dolduruyorum. Bu da benim kuşburnu sirkem. Biten bir sos kavanozu vardı. Onun içerisine koydum. Kuşburnu sirkesi de oldukça faydalı. Onun da tarifini paylaşacağım sizinle. O da dizlerdeki, eklemlerdeki kemiklere daha güzel fayda sağlıyor. Sirke kef yapabilir. Kef nedir? Çürüyebilir içerisindeki meyveler. Çürüdüğü zaman kokusu ve rengi değişebilir. Yeşilimtırak, sarımtırak, pis kokulu bir hale gelebilir. O zaman kef yaptığında, eğer kefiniz böyle beyazsa, parlak bir rengi varsa, kokusu yoksa hafiften onu alaraktan elinizde fazla zedelemeden alıp tekrardan kullanabilirsiniz. Karıştırdığınızda normal hale gelebilir. Ama eğer sirkenizin ağzında yemyeşil maya oluştuysa o zaman onu kullanamazsınız. Çünkü bozulmuş demektir, küflenmiş demektir. Küflü olan şeyleri de kullanmak zararlıdır. Bakın elma sirkemi hala ağzında, aşağıya inmemiş. Ortama göre bir ayda, 3 haftada, daha fazla sürede olabiliyor. Herkes değişik değişik sirkeler yapabiliyor. Benim sirke tariflerim de bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Bunları bugün süzeceğim. Süzdükten sonra yine cam kavanozlara alıyorum. Cam kavanozlarda saklıyorum. Kapaklarını sıkıca kapatıp serin ve karanlık bir ortamda saklıyorum. Ve süzdükten sonra bu dibinde kalan posaları yine buzdolabına, kavanozların içerisine alıyorum. Bunları sirke mayası olarak kullanıyorum. Nedir sirke mayası? Sirke yaparken kullandığımız bir çay bardağı sirke yerine bu gördüğünüz meyveleri kullanabilirsiniz. Bu da yine sirke mayası yerine geçer. Ve bunun içerisindeki alıçlar çok sertti, çok da güzeldi. Bunları yiyerek bitirebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, hafif ekşimtırak bir tadı var.
mucize. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak çanlarını unutmayın. Afiyet olsun sana. Tamam annem. Oy korkma.